Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte motifli bulmaca çanta modelini çalışacağız. Örmesi gerçekten çok keyifli ve gerçekten çok şık duran bir çanta. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar benim elimde fazladan olan Nako Calico ipleri vardı ve onlarla çalıştım. Sizler istediğiniz tür iplerle çalışabilirsiniz. Kağıt ip, makrome ip, onlarla daha da güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım ve hemen tabii ki ölçülerimi veriyorum. Şöyle hemen enini ölçecek olursam şöyle 26,5 santim arkadaşlar. Boyu 35 santim. Sizler şu aralığı daha büyük yaparak daha da geniş çantalar elde edebilirsiniz. Yani motifleri birer sıra büyüttükten sonra motiflerle aynı boyda şeritlerinizi de ördüğünüzde daha geniş çantalar elde edebilirsiniz. Benim elimde astar olmadığı için astarlama yapamadım arkadaşlar. Muhtemelen terziye vereceğim. Astarlama yapılacak ve bir de çıt çıt koyulunca muhteşem bir şey olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle motiflerle başlıyoruz ve zincir çekerek başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. İlk çektiğim zincire batıyorum ve 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 3 zincir, hatta 4 çekelim. 4 zincir halkamın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, ikili trabzan, aralara birer zincir çekerek 12 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Aralara birer zincir çekerek 12 tane ikili trabzan yaptım. En son trabzandan sonra zincir çekmiyorum ve ilk çektiğim zincirin 1 2 üçüncüsüne batıyorum. İlmek aldım ve 2 ilmeği aynı anda kapattım. Buraya da bir zincir çekmiş oluyorum. Bunu şöyle tam zincir bölümünde başlamak için yaptım. 2 zincir çektim, hatta 3 çekelim. Tığın başını doluyorum. Aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir yok. Her bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan. Her bir boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Her bir zincir boşluğuna ikişer tane ikili trabzan yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım ve bu renkli işimi bitiriyorum. Bir zincir çektim, ipimi kestim. İki sırayı tamamlamış olduk. Diğer sıra için diğer rengime geçiyorum. Yine ipime bir düğüm atarak başlıyorum. Bakın şöyle tam 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık. Geçiş yerine, geçiş boşluğuna batıyorum. Şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. O boşluğun içine, geçiş boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın zincir boşluğunun içine 2 tane yapmıştık. Onları geçiyorum. Hemen geçiş boşluğuna. Şöyle göstermek istiyorum. Geçiş boşluğuna geçtim. Şöyle ipimi de arkada yürütmüştüm zaten. Arkada
Artık ipleri yürütebilirsiniz. Şöyle 3 tane. Evet. Bakın. 1, 2, 2'nin boşluğuna. 3'er tane. Arada zincir yok. 3 tane ikili trabzan. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve diğer rengime geçebilirim artık. İpime bir düğüm attım. Ve artık bu bölümde köşelerimizi yapacağız. Herhangi bir boşluğa bakın. Batıyorum. Burada 4 tane zincirim olacak. 1, 2, 3, 4. Tığ başını 2 kez doluyorum. Aynı yere batıp 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte. Arkadaki artık iplerimi yürütüyorum. Bu ilk köşemin yarısı oldu. Hemen önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Tığın başını 2 kez doladım. Önümdeki boşluğa battım. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Ve yine aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. 2 ve 3. Hiç arada zincir yok. 3 tane ikili trabzan. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Video fazla uzasın istemiyorum. Çünkü biraz daha işimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane gruptan sonra 2 kez doluyorum ve köşemi yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöyle de göstermek istiyorum. 2 köşe arasında 2 grup var. Evet arkadaşlar, ben tüm çevreyi ördüm. Burada yarım başlamıştık. Yarıya da 3 tane üçlü trabzanla tamamladım. 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve artık son sıraya geldik. Son sırada gri ipimi alıyorum. Yine ipime bir düğüm attım. Şöyle. Hemen şöyle herhangi bir köşeden başlıyorum. Köşeye battım, kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığ başını doladım ve köşenin içine çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan. Bakın tüm trabzanların tepelerine tek tek batıyorum. Şu şekilde arkadan ipimi de yürütüyorum. Bu şekilde tüm trabzanların tepelerine batıyorum. Diğer köşeye kadar. Evet. Evet, köşeye kadar tek tek tüm trabzan tepelerine batıp ikili trabzan yaptım. Köşede yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Son sıramızı bu şekilde
bitiriyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Bir zincir çektim. İlk motifinizi bu şekilde öreceksiniz. Tamamen öreceğiz ve bırakacağız. Diğer motifleri ise bir köşesini bırakıp birleştirerek öreceğiz. Hemen motifin ebatlarını vermek istiyorum size. Şöyle benim ördüğüm motif tam 10 santim arkadaşlar, hatta 10,5 diyebiliriz. Benim verdiğim bu sayılarla, iple, tığla 10 santim, ama sizin ipiniz farklıysa, tığınız farklıysa, elinizin ayarı sıkı veya daha gevşekse bu motifin ebatı değişecektir. Ama hiç önemli değil. 1 santim 2 santim fark edebilir. Şimdi ben şöyle daha önceden 3 tane örüp birleştirmiştim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde birleştirdim ve dördüncüyü de şöyle bir köşesini sökeceğim ve beraber birleştireceğiz. Biraz daha yakınlaştırıyorum kamerayı. Evet. Bu köşede 3 tane ikili trabzanım var. Bir zincir çekiyorum. Şöyle hemen şuradaki karşıdaki motifin köşesinden ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çektim. Hemen köşenin içine bir tane ikili trabzan ve hemen karşısına gelen trabzanın tepesinden ilmeği geçiriyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Hemen karşısındaki ikinci trabzanın içinden ilmeği geçiriyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve hemen karşısındaki, şöyle net miyiz acaba? Evet. Şu şekilde. Hemen bakın, ilk trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. İlmeği uzattım. Bir bakın. Hemen karşısındaki trabzanın içinden geçiriyorum. Ve sırayla tek tek trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Motiflerimin birleştirmesi bu şekilde. Şöyle hemen tekrar göstermek istiyorum. Bakın tek tek aynen ikili trabzan yapıyorum, ama bu ilmekleri karşıdaki trabzanın tepesinden geçirerek yapıyorum. Şöyle biraz lifleri ayrılıyor bu ipin. Biraz beni bu yüzden yordu diyebilirim. Tığ ipe göre biraz küçük. Bunun da farkındayım. Ama motiflerin biraz ince olmasını, sert olmasını istediğim için bunu yapıyorum. Daha büyük tığ kullandığımda çok sert olmuyor maalesef. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birleştirmem bitti. Son trabzanımı da birleştirdim. 1-2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bu şekilde birleştirmemi tamamlamış oldum. Şöyle burada bir zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim. Şöyle hemen toplam 4 tane motifin ebatını vermek istiyorum. Kaç santim? Şöyle 40 santim civarı arkadaşlar boyu. Ve bir tane daha aynısından örmüştüm. Şöyle 2 tane 4'er tane şeritler örüyoruz. Daha sonra da düz renk şeritlere geçeceğiz. Hemen onların yapılışına da geçelim. Arkadaşlar ben önceden 2 tane ördüm. Şu şekilde. Motiflerle eni ve boyu aynı olması gerekiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Enleri ve boyları aynı. Önceden ben sayılarını ezberlediğim için hemen burada şöyle hızlıca göstermek istiyorum. 13 tane, biraz yakınlaştırayım. Evet, ipimi bir düğüm atıyorum ve 23 tane zincir çekeceğim. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane zincir çektim. Burada en son zincirden tırnağımla tutuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 tane zincir çekelim. Tığ başını doladım. Tırnağımla battığım yere batıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane tekli trabzan oldu. Tek tek bu şekilde batarak tekli trabzan yapıyorum. Zincire battım, ilmek çektim. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Zincire battım, ilmek çektim. Üçünü aynı anda kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Ve bakın hemen dibine değil, hemen önümdekine batıyorum. Tekli trabzan. Toplamda 24 tane tekli trabzanım var. Birkaç sıra sürekli sayarak yapın. Eksilme, artma olmasın. Sayarak ben de yaptım birkaç sırayı. Çünkü bazen şaşırabiliyoruz. Eksiliyor ya da fazla trabzan yapıyoruz. O yüzden kendinizi riske atmayın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir de şurayı göstermek istiyorum. Bakın şurası son trabzan değil. Zaten saydığınızda da anlayacaksınız. Son trabzan hemen bakın burası. O yüzden de size sayın diyorum. Bu şekilde toplamda ben 60 sıra ördüm arkadaşlar. 2 zincir çektim, döndüm. Hemen bakın önümdeki, bakın şöyle dip değil de hemen öndekine batıp tekli trabzan. Bu şekilde git gel yaparak 60 sıra ördüm. Az önce dediğim gibi benim 60 sıram 60 santimdir. Ama sizinki daha fazla veya daha az olabilir. O yüzden ölçüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde git gel yaparak öreceğiz. Çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Tekrar net ölçüler vermek istiyorum sizlere. Tüm motiflerin ve şeritlerin eni de boyu da aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 santim. Hemen şöyle 40 santim 60 yanlışlık oldu. 40 santim 60 santim nereden çıktı onu da bilemedim. 40 yani 10 eni 40'ta boyu arkadaşlar, şeritlerin ve motiflerin. Bakın motifler de aynı şekilde 40 ve 10 santim. Bu şekilde 2 tane motifli şerit, 2 tane de düz şeritimiz olacak. Hemen birazdan burada olacağım birleştirme için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sizin kafanızı çok karıştırmadan şu şekilde dizdim. Hemen ekran kaydı alabilirsiniz. Sizler de şeritlerinizi ördüğünüzde birleştirmeniz için bu şekilde dizmeniz gerekiyor. Ve şöyle bakın, benim şeritlerimi ördüğüm kısmı ben hiç koparmadım. Bu şekilde devam edeceğim birleştirmeyi. Bunu da aynı şekilde kesmedim. Ama kestiyseniz de önemli değil. Normal yine ip bağlayıp yapabilirsiniz. Çünkü şuraları bunlarla yapacağız ama buraları yine ip bağlayarak mecbur yapacağız. Hemen şöyle kısaca size göstermek istiyorum nasıl birleştirdiğimi. Kamerayı biraz yakınlaştıracağım. Evet arkadaşlar, kamerayı yakınlaştırdım. Bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Motiflerin düz yüzü bize bakacak şekilde, ters taraflar altta kalacak şekilde düzeltiyoruz. Çünkü bu birleştirdiğimiz yönler çantamızın dışı olacak. Hemen bakın buradan başlıyorum. Şununla şunu birleştireceğim şu şekilde. Hemen şunun köşesinden şu ilmeği bir geçiriyorum. Şöyle ilmeği geçireceğim. Evet.
burada bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın şöyle şuradan bir ilmek alıyorum ve bu ilmeğin içinden ilmek geçiriyorum. Bakın. Karşıdan ilmek alıyorum. İçinden ilmek geçiriyorum ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Buraya bir kabartma görüntüsü vermek için yapıyorum bunu. Bakın buradan ilmek aldım. İçinden ilmek geçirdim. Karşı taraftan aynı şekilde ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şöyle yaptıkça eliniz alışacak. Ben şöyle kameranın karşısında biraz zorlanıyorum ama şu kucağınıza aldığınızda inanılmaz kolay yapacaksınız. İçinden ilmek geçirdim. Karşıdakine battım. İçinden ilmek geçirdim. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde bakın. İlmeği geçirdim. Burada bekletiyorum. Hemen karşıya battım. Bir ilmek de oradan geçirdim. Ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bakın şöyle bir kabartmalı görüntü elde etmiş oluyoruz. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın buradan aldım. İlmek geçirdim. Karşıdan aldım. İlmek geçirdim. Hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde pardon. Diğer birleştirme yöntemlerine alışkın olduğum için ama bunu da yeni keşfettim. Çok güzel bir kabartma görüntüsü veriyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın şuraya kadar şöyle birleştirelim. Daha sonra hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle köşeye kadar geldim. Şurayı birleştirmiş oldum. Hemen şunu şu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle geldiğimde şu kısa şu uzun oluyor. Eğer sizde de aynısıysa model zaten bu şekilde. Bu şekilde yine aynı şekilde birleştirmeme devam edeceğim sıra sonuna kadar. Bir buradan ilmek alıyorum. İçinden ilmek geçiriyorum. Bir karşıdan ilmek alıyorum. İçinden geçirdim. Üçünü birlikte kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şu şekilde birleştirmemi bitirdim. Bakın bu parçada şöyle bir motiflik kadar yer kalması gerekiyor. Evet burada hemen bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Çok az önce dediğim gibi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Evet hemen alıyorum. Bakın tam şöyle birleştireceğim. Şöyle hemen bakın tam ortadan battım. İlmeği içinden geçiriyorum. Burada bakın hemen karşıdan alıyorum. İlmeğin içinden geçirdim. Hemen buradaki ilmekten alıyorum. İçinden geçiriyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yine az önce gösterdiğim gibi ilerliyoruz. Şöyle ilmeği içinden geçirdim. Buraya battım. İlmek geçirdim. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Evet tam olarak bu şekilde içinden geçirdim. Bir daha göstermek istiyorum. Bakın. İlmeği içinden geçiriyorum. Karşıdakini de içinden geçirdim. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şimdi bakın şu şekilde öreceğim. Şu şekilde birleştireceğim. Daha sonra şöyle geleceğim ve şunu da birleştireceğim. Yine bakın burada bir motiflik yer kalacak. Bu şekilde. Evet.
Evet arkadaşlar, yine ben sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın. Şu şekilde birleştirmiş oldum. İlk önce pembeyi birleştirdik. Sonra da motife mor birleştirdik. Ve hemen tepe bölümü de şu şekilde oluyor. Bakın, merdiven gibi. Şimdi. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bakın, burada bir üçgen kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi üçgen var. Bu üçgene şu şekilde birleştireceğiz. Öncelikle şöyle birleştirelim. Şu şekilde ve şu şekilde. Şöyle daha net olacak. Evet. Şöyle yapalım. Hemen ipimi alıyorum. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir düğüm aldım. Hemen şu iki birleştirmenin ortasına batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen motifimi alıyorum. Bakın, şu şekilde birleştireceğim öncelikle. Hemen yine şu ilmekten alıyorum. Köşenin ilmeğinden içinden geçirdim. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Karşıdan ilmek alıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şöyle yine az önce gösterdiğim gibi bir buradan bir karşıdan ilmek alarak yine buradaki birleştirmemi yapıyorum. Evet, bakın, şu şekilde birleştireceğim şurayı. Daha sonra şöyle şuraya kadar birleştireceğim. Şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bakın, burayı birleştiriyoruz. Daha sonra dönüyorum ve burayı birleştiriyorum. Şu sona kadar. Evet, tekrar ben sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi uzunca kesiyorum. Şöyle hemen gösteriyorum, bakın. Şöyle geldim, şu şekilde birleştirdim. Zaten şu şekilde olacak, bakın, merdiven gibi. Ve son birleştirme yerimize geldi sıra. Bakın, burada şurayı birleştireceğim. Son olarak şu şekilde burayı birleştireceğiz ve çantamızın ana gövdesi oluşmuş olacak. Şimdi mor ipimle bu sefer birleştireceğim. İpime bir düğüm atıyorum. Az önce yaptığım gibi tam ortadan başlayacağım. Bakın, burada tam ortadan şöyle ilmeği geçireceğim. Bir zincir attım. Bakın, bir buradan ilmek aldım. Bir karşıdan ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle iğne tabaktan şaşırıyorum. İlmekleri şöyle alta alalım. Şöyle bakın. Bir şuradan ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir buradan, bir buradan. Zaten burayı biliyoruz ama yine de göstermek istedim. Bakın, şu şekilde ve az önce gösterdiğim gibi şu şekilde birleştireceğim. Yine burada şu kadar artacak.
Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Çantamız zaten ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Bakın, isterseniz ön tarafını şu şekilde çizgi ve motifler olarak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de motifi ortaya alıp iki şeritte yana alabilirsiniz. Hangi yönünü isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Kamerayı biraz uzaklaştırdım. Şu güzelliği görmeniz için gerçekten çok güzel oldu. Şöyle her iki tarafında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, ben şimdi şöyle iplerimi saklayacağım. Karşıdan bir buhar tutacağım ve askılarını yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben iplerimi temizledim. Karşıdan güzel bir buhar tutup elimle düzelttim ve gerçekten çok güzel oldu. Ve bir de arkadaşlar, bu çantayı daha önce çalışmıştık ve buradan askı eklemek çok hoş görünmüyordu. Benim de aklıma şöyle şuralara bir çıkıntı ekleyip daha sonra şu aparatları geçirip üzerine de askı eklemek oldu. Gerçekten de çok güzel olacak. Ama sizler bu şekilde yapmak istemezseniz ben diğer videoyu da hemen link olarak videonun altına ekleyeceğim. Oraya tıklayarak o askı yapımını da seyredip yapabilirsiniz. Ben hemen burayı da göstermek istiyorum. Bakın, şurada şöyle 3 sıra sık iğne yapıp tekli trabzan yapıp hemen buraya sıkıştırdım ki şunu şöyle rahatça takabileyim diye. Hemen onu da size hızlıca göstermek istiyorum. Hemen şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Bakın, şöyle şu tam ortanın bir yanındakine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Alttan şu ipi de yürüteceğim ki kolay saklayabilelim. Tam bakın köşenin ortasına battım. 2. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. 3. 3 tane yeterli oluyor. 1, 2 zincir çektim. Çevirdim. Ve zinciri saymadan dibine batarak yine 3 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir çevirdim. 3 tane sık iğne. Bu şekilde hem kendi renginde oluyor hem de bence çok hoş görünecek. Hemen bunu bakın şöyle arkaya katlıyorum. Şöyle ilmeğini uzatıp arkaya katlıyorum. Herhangi bir ilmeğe battım. İlmeği içinden şu şekilde ilmek çekerek kapattım. Daha sonra bulduğunuz ilmeklere şu şekilde bir nevi dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle sık iğne yaparak kapatmış oluyoruz orayı. Şu şekilde sıkıca yaparsak kesinlikle çözülmeyecektir. Şöyle çok uzağa gitmeyelim. Evet. Bence yeterli. Hemen şöyle şurası kalkık kalmasın diye bir kaydırma yapacağım. Bir zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim. Ben diğer taraflara yapmıştım. Burayı da size göstermek için bu şekilde yaptım. İplerimi de saklıyorum. Şu şekilde saklayabiliriz. Sizler daha sonra ayrıntılı saklarsınız. Video çok uzadı, o yüzden şöyle hızlı hızlı yapıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde eminim yaparsınız. Evet. Şimdi askılarımı da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu şekilde tam uygun olsun diye şöyle bir tane mor, bir tane de pembe ördüm. Hemen size şöyle bir
Ne kadar ördüğümü göstermek istiyorum. Şöyle 38 birer santimde içeri kıvırmış olsam 40 santim örmüşüm. Benim için yeterli. Bakın şuralardan kıvırıp diktim ki aparatları şuradan geçirebileyim diye. İki yanını da. Evet. Hemen şöyle aparatımı geçirmek istiyorum. Diğer tarafa da. Bu aparatları nereden bulabilirim derseniz tuhafiyelerde mevcut, alabilirsiniz. Evet. Şöyle hemen çeviriyorum. Pembe tarafa takalım bunu. Böyle bence daha güzel oldu. Renk renk yapıyorsanız ama bu çantayı tek renk yapıyorsanız o zaman hiç gerek yok. Hemen şu kısımlardan askıları yapabilirsiniz. Bakın pembe askı yapıldığında burası aynı renk olmayınca çok hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden ben de böyle bir çözüm buldum. Bilmiyorum bu çözümü nasıl buldunuz? Bence görünüşü de güzel oldu. Bakar mısınız? Bence çok güzel oldu. Evet, hemen diğer tarafı da takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, çantam bitti. Şöyle elimde minik minik toplar da vardı. Onları da hemen şöyle köşeye ekledim. Gerçekten çok şık oldu. Hemen tekrar şöyle içini göstermek istiyorum. Gerçekten çok geniş, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine her zamanki gibi astarım olmadığı için takamadım ama en kısa zamanda hemen bir terziye götürüp astarını diktireceğim. İnanılmaz kullanışlı bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.